Filistin tarihi boyunca farklı medeniyetler tarafından yönetilmiş bir bölgeydi. Bu yüzden bu topraklarda birçok farklı bayrak dalgalandı. Tarihe bakacak olursak birçok bayrağın birçok farklı versiyonla kullanıldığını görüyoruz. Mesela Osmanlı döneminde Osmanlı'yı temsil eden birçok sancak ve flamalar bulunuyordu. Fakat 1800'lü yılların sonlarına doğru al bayrak üzerine beyaz ay ve yıldız sembolleri işlenerek tek bayrak olarak kabul edildi. Zaman içerisinde bu bayrağın üzerinde küçük düzenlemeler yapıldı ve böylece günümüzdeki Türk bayrağına dönüşümü tamamlandı. Türk bayrağının yolculuğunu farklı bir videoda zaten anlatmıştım. Dilerseniz bu videodan sonra onu da izleyebilirsiniz. Fakat bugünkü videomda bir zamanlar Osmanlı toprağı olan Filistin'in bayrağını ve kökenini anlatmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Filistin bayrağına üstünkörü bir bakış attığınızda bile bayrağın ana renkleri olan yeşil, kırmızı, siyah ve beyaz renkler kendini belli ediyor. Bildiğiniz üzere bu renkler Pan-Arap renklerini temsil ediyordu. Öte yandan Türk toplumuna kulak verecek olursak halk arasında bazı farklı fikirler dolanıyor. Dolayısıyla sokakta bu renklerin Osmanlı'ya karşı olan ayaklanmanın sembolü olduğuna dair dillendirilen cümleleri de duyuyoruz. Elbette bu konunun üzerine de uzunca konuşacağım ama öncesinde şunu ifade etmem gerekiyor. Beyaz, siyah, kırmızı ve yeşil olan Pan-Arap renkleri erken halifeler ve Osmanlı öncesi Müslüman hükümdarların dönemine kadar uzanıyor. Mesela Abbasiler siyah, Emeviler beyaz, Fatimiler ise yeşil rengi bayrak olarak kullanıyordu. Fakat yıllarca süren Arap Müslüman yönetimi döneminden sonra Arap dünyasının çok büyük bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altına girdi. İşte bu dönemde Filistin için kullanılan bayraklar Osmanlı İmparatorluğu'nun genelinde kullanılan bayraklarla neredeyse birebir aynıydı. Kullanılan bayraklar genelde kırmızı fon üzerine kurulu olan ay ve yıldız figürlerinden ibaret olsa da belli dönemlerde bayrak üzerindeki sembollerde küçük değişiklikler oluyordu. Bu durum 1500'lerden başlayarak 1900'lere kadar devam etti. Fakat 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan Araplar İngilizlerle müttefik olarak Osmanlılara karşı ayaklandı. İşte bu durum tarihte Büyük Arap İsyanı olarak adlandırılıyordu. Bu isyan sırasında Arapların Osmanlılara karşı kullandıkları resmi bayrak şu an size gösterdiğim gibiydi. Dolayısıyla Arap İsyanı döneminde kullanılan bu bayrak modern Filistin bayrağının kökenlerini oluşturuyor diyebilirim. Gördüğünüz üzere o dönem kullanılan bayrak Pan-Arap renkleri olan siyah, beyaz, yeşil ve kırmızıyı içeriyordu. Bunların dışında kırmızınınsa Haşimileri temsil ettiği söylenir. Bu da işin ilginç yanı tabi. Sonuçta 400 yıla dayanan bir Osmanlı hakimiyeti boyunca kırmızı fona sahip bayraklar kullanılmış olsa da 1916'da kurulan ve kurulduktan birkaç yıl sonra yok olan bir devletin kırmızıyı temsil etmesi de bir ihtimal elbette. Bu hanedanlığın Suriye'de kurduğu Suriye Arap Krallığı'nın bayrağı da Pan-Arap renklerinden ibaret olmanın dışında bir de yıldıza sahipti. Zaten bu bayrak zamanla Ürdün bayrağına dönüştü ve hala bu soya bağlı aileler tarafından yönetilen Ürdün bayrağında kullanılıyor. Konuyu bağlayacak olursam sonuç olarak İngilizlerin yardımları sayesinde bu bayrak altında başlayan isyan başarılı oldu. Ancak İngilizler isyancılara vaat ettikleri Arap devletini vermediler. Aksine savaşın bitmesiyle birlikte bu bölge Birleşik Krallığın kontrolüne geçti. Bu topraklar 1920'den 1948'e kadar İngiliz mandası olarak kaldı ve bu dönem hem bölgesel hem de uluslararası siyasi dengeler açısından büyük önem arz ediyordu. İngiliz mandası Milletler Cemiyeti tarafından da onaylandı. Böylece İngiltere'ye Filistin'de hukuki düzeni sağlama ve bölge halkına kendi kendini yönetme yetisi kazandıracak koşulları oluşturma sorumluluğu verildi. Bu konuya dair yorumları size bırakıyorum. Ancak bu süreç Filistin'deki Arap ve Yahudi toplulukları arasındaki sürtüşmelere ve çatışmalara daha çok yol açıyordu. Öte yandan İngiliz mandası döneminde Filistin'de resmi olarak kullanılan bayrak Birleşik Krallığın bayrağı olan Union Jack'ti. Bu yüzden bölgede Birleşik Krallığın bayrağı dalgalanıyordu ve bu durum 7 yıl boyunca devam etti. Bazı kaynaklara göre Filistin İngiliz mandası altında kalmaya devam ettiği süre boyunca burada Birleşik Krallık bayrağı sallanmaya devam etti. Fakat bazı kaynaklara göre de Filistin mandası için farklı bir bayrak tasarımı yapıldı ve 1927'den sonra bu bayrak kullanıldı. 1936 yılına gelindiğinde Araplar bu sefer de İngilizlere karşı isyana geçti. Fakat bu isyan sırasında Osmanlı'ya karşı olan isyanın simgesi haline gelen bayrağı kullanmak yerine yine Pan-Arap renklerine sahip olan bu bayrak kullanıldı. Ancak bu sefer renklerin üzerine hilal ve haç eklenmişti. Çünkü o dönemde bölgede ciddi bir Hristiyan Arap nüfusu vardı. Hem Müslüman Arapları hem de Hristiyan Arapları birleştirmeyi hedefleyen bu bayrak sayesinde Arapların çoğunluğu İngilizlere ve Yahudi yerleşimcilere karşı savaşmaya başladı. Fakat bu bayrağın da ömrü uzun olmadı.
Çünkü Filistin temsilcileri 1945 yılında Arap Birliği şartlarını imzalarken görmüş olduğunuz bu bayrağı kullanıyordu. Beyaz fon üzerine Arapça Filistin yazılı olan bu bayrak, Arap ülkelerini bir araya getirmeyi amaçlayan birliğin içinde Filistin'i temsil ediyordu. Ancak 1947'de Birleşmiş Milletler'in Filistin Paylaşım Planı'ndan sonra 1948'de İsrail Devleti kuruldu. Böylece Filistin hükümeti tıpkı geçmişteki isyanlarda kullanılan bayraklara benzer olan bu bayrağı resmi bayrak olarak açıkladı. 1916 Arap isyanında kullanılan bayrak, 1930'lardan sonra yeşille siyah şeritlerin yer değiştirdiği ve boyutlarının farklı olduğu bu bayrağa dönüştü. Günümüzde herkes tarafından bilinen bu bayraksa İsrail'e karşı silahlı mücadele veren bağımsız ve ayrı bir Filistin devleti kurmayı amaçlayan Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından benimsendi. Bu durum 1964 yılına kadar devam etti ve Filistin Kurtuluş Örgütü bu bayrağın Filistin halkının resmi bayrağı olduğunu açıkladı. Öte yandan Pan-Arap renkleri bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunan birçok Arap ülkesi tarafından hala kullanılmakta. Arap coğrafyasında bulunan ülkeler birbirine çok benzer tasarımlı bayraklar kullanıyor. Fakat arada şöyle bir fark var. Bahsettiğim diğer Arap devletleri kendi ülkelerinde bayraklarını özgürce dalgalandırabiliyorken Filistinliler ise kendi ülkelerinde bayraklarını özgürce dalgalandıramıyordu. 1967'deki 6 gün savaşı sonrasında İsrail ele geçirdiği topraklarla sınırlarını büyük ölçüde genişlettiğinde bölgede Filistin bayrağının kullanılması yasaklanmıştı. Ancak bu yasak bu coğrafyada kalıcı bir barış yaratmayı amaçlayan Oslo Anlaşmalarının bir parçası olarak 1993'te kaldırıldı. Bu anlaşmalar İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında geçici barış sürecini mümkün kılmış ve Filistin bayrağının daha resmi bir statü kazanmasına zemin hazırlamıştır. Bu süreç bayrağın Filistin toprakları üzerinde resmen dalgalanmasını ve uluslararası arenada Filistin devletini temsil etmesini sağladı. Tabi bu ne kadar kalıcı bir çözümdü, orası tartışılır. Çünkü Filistin bayrağı İsrail içinde hala tartışmalı bir simge olmaya devam ederken Filistin halkının taşıdığı bayrakların yasa dışı olduğu iddia ediliyor. Yani bu durumun sadece İsrail ile alakalı olduğunu düşünüyorsanız aslında yanılıyorsunuz. Olaya daha da üzücü bir bakış açısı getirmek gerekirse Suudi Arabistan sınırları içerisinde Filistin bayrağı açanların sonunu da görüyorsunuz. Konuyu toparlamak gerekirse İsrail'in bu tutumları nedeniyle Yahudilerle olan çatışmalar sırasında Filistin bayrağının dalgalanması sadece bir milli gurur ifadesi değil, aynı zamanda politik bir direniş ve varoluş mücadelesini ifade olarak da kabul edilebilir. Her ne kadar bizim için güzel bir geçmişi olmasa da bu bayrak dün de ve bugün de hatta belki gelecekte bile Filistin halkının ulusal kimlik ve bağımsızlık mücadelesini simgeleyen bir sembol olarak kalacak. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Sizce bir sonraki bayrak videosu hangi ülkenin bayrağı olmalı? Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. 100.000 abone yolunda bana destek olmak istersen kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.